Merhaba sevgili KKTC, merhaba sevgili Türkiye, merhaba sevgili tüm dünya insanları. Bugün hepimizin başına bela olan ve tedavi olmadığı takdirde körlükle sonuçlanan bir hastalıktan bahsedeceğim. Halk arasında kara su denilen bu hastalığın göz tansiyonu olduğunu hepiniz biliyoruz ve bu konuda size detaylı bilgi vereceğim. Göz tansiyonu halk arasında kara su hastalığı olarak tanımlanır. Glokom, göz içi basıncının yükselmesi sonucu oluşan göz sinir harabiyeti şeklinde giden bir hastalıktır. Sık gözlenen, erken tanınıp tedavi edildiğinde durumda kalıcı görme kaybına yol açan bir hastalıktır. Erken tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına sebep oluyor. Normal şartlarda günümüz içerisinde aküöz sıvı diye bilinen bir sıvı vardır. Ve bu göz içi sıvısı eş zamanlı olarak bazı yollarla trabeküler ağ dediğimiz ağ ile gözü terk eder. Göz tansiyonu hastalığında göz içi sıvısının dışa akım yolunda çıplak göze görülmeyecek boyutta bir tıkanıklık oluşur ve bunun sonucunda artan göz içi sıvısı göz içi basıncının artmasına neden olur. Artan göz içi basıncı optik sinir olarak bilinen görme sinirine bası yoluyla zarar vererek sinirin geriye dönüşümsüz harabiyetine neden olur. 40 yaşın üzerinde sıklığı artan bu sinsi hastalığın en sık görülen tipi primer açık açılı glokom olup görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüşüm olmadığından erken tanı çok önemlidir. Göz doktoru tarafından yapılan ve başka bir nedenle gözlük numarası değişimi gibi gidilen rutin göz muayenesiyle tamamen rastlantısal olarak tespit edilen anormal göz içi basınç artışı göz tansiyonunun başlangıç belirtisi olabilir. Bu yüzden düzenli göz muayenesinin ne kadar önemli olduğunu bu cümlede bize bildiriyor. Glokom hastalığı sadece göz içi basınç artışı olmayıp mutlaka bu artışa eşlik eden göz sinirlerinde harabiyet olması ve böylece görme alanı kaybının olması gerekir. Sadece göz içi basıncının artışı tanı koydurmaz. Göz tansiyonu kimlerde daha sık görülür, kimler daha çok risk altındadır? Madde bakarsak, ileri yaşta olan hastalar bu risk grubundadır. Ailede göz tansiyonu hastalığı olanlar, özellikle genetik yatkınlığı olanlar, sigara kullanımı, şeker hastalığı, miyopi, uzağa net görememe, kırma kusuru, uzun dönemde kortizon tedavisi alma, göz yaralanması geçirme, glokom yönünden risk faktörlerimizi artırmaktadır. Bu unsurlar göz tansiyonunun görülme sıklığını artırdığı için risk altında bulunan kişilerin göz muayenesinin erken yapılmaları ve takiplerinin mutlaka göz içi basınçlarının ölçülmesi gerekir. Göz tansiyonu tamamen iyileşir mi? Hepimizin kafasında bu soru var. Bunu açıklayalım. Ne yazık ki glokom hastalığı tanı konulduktan sonra oluşan hasar geri dönüştürülemez. Bunun nedeni vücudumuzda en gelişmiş doku olan sinir dokusunun kendi kendini yenileme kabiliyetinin olmamasıdır. Ancak tedavinin amacı mevcut hasarın üzerine ek hasar gelişiminin ve görme kaybının daha da artmasını engellemektir. Eğer glokom hastalığı tanısı aldıysanız, hastalığınızın tedavisi ve doktorunuzun öngöreceği belirli aralıklarla ve takibi hayatınızın geri kalan bölümünde sürekli olarak devam edecektir. Bu nedenle göz doktorunuzun size önerdiği izleme programına düzenli olarak uymanız ve önerilen tedaviyi dikkatle uygulamanız çok önemlidir.
Bu hastalığın özellikle göz tansiyonunun belirtileri nelerdir ona bakalım. Göz tansiyonu hastalığı ne yazık ki erken evrelerinde belirti ve bulgu yoktur. Sinsi bir hastalıktır. Göz içi sıvısının gün içindeki salınım farklılığından kaynaklanan baş ağrısı, göz çevresinde ağrı bazı hastalar tarafından ifade edilmektedir. Ayrıca gün içerisinde göz içi basınç artışlarından hastalar bazen gelip geçici görme bulanıklığı şikayeti olmakla ışıkların etrafında halkalar görüldüğü de bildirilmektedir. Hastanın gözüne dijital olarak bastığımızda gözde bir sertlik hissi vardır. Adeta el ayasındaki tonus sertliği neredeyse ceviz sertliğine kadar gelebilecek seviyelerde gördüğümüz vakalar bulunmakta. Sadece göze basınca ağrı olan bir kısmının hastanın şikayeti olmaktadır. Ancak açı kapanması glukomu dediğimiz bir alt tür hipermetrop kırma kusuruna sahip bireyler glukom ağrılı kırmızı göze neden olabilir. Bu belirtiye sahip hastalar vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurmalıdırlar. Bir başka alt grup olan doğumsal glukomda ise gözlerin irilik, gözler arasındaki boyut farklı dikkati anne ve babalar tarafından ifade edilen diğer bir belirtidir. Tedaviye geçtiğimizde tedavide glukom göz içi basıncını düşüren göz damlaları ile tedavi edilmektedir. Cerrahi seçenek veya lazer girişimi göz içi basıncını düşürmek için başvurulan bir diğer seçenektir. Bazı hastalarda birden fazla cerrahi girişim de gerekebilir. Göz damlalarının ne sıklıkla kullanılması gerekir? Sıklıkla doktorunuz tarafından önerildiği şekilde uygulanacaktır. Ancak burada önemli olan göz damlasının her gün kullanılması zorunluluğudur. Doktorunuz tarafından önerilen değişik etken maddelerdeki ilaç tedavisi kapsamında göz damlasını ya da damlalarını günde bir veya birkaç kez düzenli aralıklarla damlatmalısınız. Damlaların belirtilen saatlerde damlatılması tedavinin etkinliği artıracak, daha etkili bir göz basıncı düşüşü sağlanacaktır. Glukom tedavisinde hastanın izlenmesi gereken basit kurallar nelerdir? 1. En önemli konu göz damlalarınızı doktorunuzun önerdiği saatte kullanmanızdır. Böylece göz damlanızın saati daha kolay hatırlanmış olup aynı zamanda daha çok etkiyi bir göz içi basıncı düşüklüğü sağlanmış oluyor ki bu durum hastalığın kötüye gidişini engeller. 2. Göz tansiyonu düşürmek için kullanılan göz damlaları belirli sistemik yan etkileri beraberinde getirir. Bu kapsamda günlük yaşantınızı etkileyen solunumda sıkışma, kalp artışında düzensizlik gibi herhangi bir yan etki fark ederseniz vakit kaybetmeden göz doktorunuz ile görüşün. Doktorunuz bir başka alternatif için sizi yönlendirecektir. 3. Göz doktorunuzu mutlaka ek bir sistem hastanızın varlığı konusunda uyarın. Eğer kullandığınız ilaçlar varsa bu ilaçların göz damlanız ile bir etkileşim olup olmadığını mutlaka öğrenin. 4. Göz doktorunuz dışında başka bir doktora, kalp doktorunuz, aile hekiminiz veya başka bir branş hekimiyle muayene gittiğinizde mutlaka hekiminize glukom hastası olduğunuzu bildirin. 5. Glukomun kalıtsal geçiş olabileceğini göz önünde bulundurun ve bu kapsamda birinci derecede yakınlarınıza göz tansiyonu ölçümünü de içeren kapsamlı bir göz muayenesi olmaları konusunda uyarıda bulunun. 6. Unutulmaması gereken en önemli konu glukom hastalığına yol açabileceği görme alanı kaybının erken tespit etmek amacıyla görme alanı muayenenizi mutlaka göz doktorunuzun önerisiyle yaptırmayı ihmal etmeyin. Şu unutulmamalıdır ki göz tansiyonu hastalığı derece ilerleyen bir rahatsızlık olup ömür boyu tedavi gerektirir. Bu önerilere dikkatle uyup bu hastalıktan en az zararla çıkmak hepimizin kârı, tüm hastaların kârı olacaktır.
O yüzden erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Bu rahatsızlıkta bize gelen vakaların çoğu cerrahi vakalar olarak ilerlemiş olarak gelmektedir. Bu gibi ufak toplumda bu rahatsızlıkların görülmesi gerçekten üzücü. Hepinize sevgi, saygı, en derin hürmetlerimi sunar. Sağlıklı yarınlar dilerim. Sevgiyle kalın.